Vatandaş borcu almış, bir de dönüyor kamu bankalarının görev zararlarını ödüyor. Niye? Siyasi talimatla iş yaptığınız için. İşte bu yüzden bu düzeni değiştireceğiz. Borçluluğa son vermek için, batık kredilere son vermek için, acı reçete gerektiren işler yapılmasın diye bu düzeni değiştireceğiz. Bu düzen niye mi değişmeli? Çünkü bugünün düzeni yüzünden Türkiye'de faizler yüksek. Düzen yüzünden yüksek. Lobiler yüzünden değil. Sizin kurduğunuz düzen yüzünden. Denetimsiz paralel bir hazine kurdunuz. Varlık fonu. Dış borca bağımlı düzen kurdunuz. Ve işte o paralel hazine aynı zamanda hazineyle borçlanmaya çalıştıkça faizler artıyor. Biz bu düzeni değiştireceğiz. Hiçbir şeyin paraleline bu ülkede izin vermeyeceğiz. Değerli milletvekilleri, bu düzeni değiştirecek bütçeyi bugünden yapmak mümkün. Yeter ki o siyasi irade olsun. O siyasi irade bu sıralarda olmaz ama bizde var. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu düzeni değiştirecek halkçı bütçeyi yapmanın siyasi iradesi var. Türkiye'nin de bu değişimi yapacak kaynağı var. Kaynak nerede derseniz, şimdi Ulaştırma Bakanı'nın, bitti rahat olun siz. Ulaştırma Bakanı'nın komisyonda 19 Kasım tarihli toplantıdaki kendi ifadelerine bakalım. Bakan Bey söylüyor. Diyor ki güncellenmiş ve kur farkından artan tutar nedeniyle 2020'de kamu özel işbirliği projelerine 83 milyar 700 milyon lira ödedik diyor. 83 milyar 700 milyon lira. Pandemi almış başını gidiyor. İnsanlar aç, işsiz, ölümle burun buruna. 83 milyar 700 milyon lira güncellenivermiş. Kur farkından ayarlanıvermiş. Hop, rantçı beşli çetenin cebine gidivermiş. İnsanlar o sırada canlarıyla uğraşırken 2021'de kim bilir hangi güncellemeler olacak. Bunun altına düşmeyeceğini gün gibi biliyoruz. Şimdi var ya o güncellenip beşli çetenin, bakanın kendi dediği gibi cebine aktarılmış olan bu 83 milyar 700 milyon liraya, o para halkın parası. AKP'li seçmenin ödediği vergiden geldi o para. CHP'li seçmenin ödediği vergiden geldi o para. Buradaki bütün siyasi partilerin seçmenleri alın teriyle ödedi o vergiyi. 5 kişi zenginleşsin diye değil. Biz o parayı, halkın olan o parayı halkın yapacağız. Mesela bu paranın sadece bir kısmıyla, hepsiyle değil, sadece bir kısmıyla bugün ne yapabilirdik biliyor musunuz? 1.900.000 esnafa 4 ay boyunca her ay 3.500 lira karşılıksız destek verebilirdik. Toplam 26 milyar lira tutardı. Para var, verilebilirdi. Vermenin siyasi tercihi yok ama bizde var. Yetmez, mesela bu paranın bir kısmıyla 2 milyon ücretsiz izne mahkum ettiğiniz emekçiye 4 ay boyunca sen rahat ol, 3.500 lira gelir desteğini ben veriyorum diyebilirdik. Demediniz. Dememeyi seçtiniz. 28 milyar lira tutardı. Kime verdiniz parayı? 5 tane şirkete verdiniz. Bu açık bir siyasi tercihtir. Bizim de tercihimiz net. Sadece bu iki kalemde 4 milyon aileye 4 ay boyunca 3.500 lira destek verilebilirdi. 4 milyon aile. 5 şirket nerede? 4 milyon aile nerede? Ama durun, daha bitmedi. Paranın sadece %64'ü bu söylediğim. Devam edelim. Ödemesi yapılmadığı için elektriği kesilen hanelere 2,5 milyar lira. Onun için kesilmiş. Verirdik. 2,5 milyar lira. O zaman elektriği kesilmezdi. Temel ihtiyaç ya, temel ihtiyaç. Hayır, beşli çeteye verdiniz. Biz elektriği kesilenlerin elektriğin kesilmemesi için o faturayı sosyal devletten üstlenirdik. Yetmez. Daha kaynak var, bitmedi, orada duruyor. Bu sene mezun olmuş, yeni iş aramaya koyulmuş gençlerin her birine hayata atılma desteği verirdik. 5.000 lira.
Sen rahat ol. İstiyorsan iş ara, istersen girişimcilik yap. Ben buradayım derdik. 5 milyar lira. Niye? Niye yapmıyorsunuz? Siyasi tercih. 5 kişiye vermeyi tercih ediyorsunuz. 5'li çeteye aktarmak yerine sadece bu tarif ettiklerimle 5 milyon aileye, 5 kişi değil, 5 milyon aileye bu devlet destek verebilirdi. Vermemeyi siz seçiyorsunuz. Biz de vermeyi seçeceğiz. Üstelik daha o kaynak bitmedi ha. 83 milyar orada duruyor. Devam edelim. Kalan parayla sağlık emekçileri için Covid'i meslek hastalığı sayardık. Atanamayan sağlık emekçilerini atardık. Türkiye kan ağlıyor şu anda. Yetmez. Aşı.